Herkese merhaba. Bugün Rota Sanat'ta ilk açılışı ben yapıyorum çünkü ben İstanbul'dayım, İnci Londra'da ama yine aramızda. Şimdi olsun canım, buradayım. Burada. Çiçeklerin arasında ne haber? Özledin mi beni? Beni özledim tabii Ayşegül, İstanbul'da. Onun için de hep soruyorlar sürekli videolar niye gelmiyor, videolar niye gelmiyor. Çekimlerimiz çok ama açıkla. Tamamen suçlu benim. Stoğumuz var. En yakın zamanda hepsi hallolacak. Şimdi bugün neredeyiz? Ahmet Sezgin ve Jale Sezgin'in yanındayız. Onlar ne yaparlar? Muhteşem çantalar yapıyorlar İnci. Evet, biz Ahmet'le İstanbul Teknik Üniversitesi mimarlıkta tanıştık. Sonra restorasyon master yaptım. Uzunca seneler profesyonel çalıştım. Sonra işte yaş ilerleyince şantiyelerde çalışamamaya başladım. Sonra hobilerim, resimlerim derken farkında olmadan kendimi derin içinde buldum. Resimle de deriyi birleştirerek şimdi üzerine desen yaptığımız çantalarımız oluşmaya başladı. Yaklaşık 2 sene falan ciddi eğitim aldık hem videolardan hem kurslardan. Galiba güzel şeyler çıkarıyoruz artık. Ya muhteşem şeyler çıktı. Zaten ben buraya geldikçe şu maskelerin hayranıydım. Onlarca duvarlarda vardı. Sanırım bazıları gitmiş. Şimdi onlar çantaların üzerinde cam bulmaya başladı. Şöyle bir çalışmayı göstereyim. İnci sana da görüyorsun değil mi? Çok güzel. Maske serisi özellikle güzel ama hani bunun gerçekten çok unique deriz ya, hani gerçekten çok özel ürünler. Eşi benzeri olmayan ürünler. Bu hem ham deri olması ve bizim ülkemizde bence bu iş çok iyi yapılıyor. El sanatlarına olan bizim tutkumuz ve sizin yaratıcılığınız, bu tarzı bulmanız, birleştirmeniz beni çok etkiledi. Çok teşekkürler. Biz zaten bir yaptığımızı bir daha yapamıyoruz. Yani unique'liği oradan geliyor. Bir yaptığımız bir daha yok. İstesem de yapamıyorum. Şimdi göreceğiz de çeşitlerini, tanıyacağız da onları. Maske serisine ayrıca bayıldık. Teşekkürler. Şimdi Ahmet abiye dönelim. Ahmet abi sen biraz kendinden bahset. Aynı süreçlerden geçtiniz. Aynı süreçlerden geçtik. Sen hangi kısmındasın bu üretimin? Amele kısmında. Yani ben Jale'nin yaptığı resimleri çantaya çeviriyorum. Aha. Yani onların delinmesi, kesilmesi, dikilmesi. Yani %80'ini o tür resimleri hiçbir şekilde beceremiyorum. O işler Jale'nin işi. O zaman muhteşem bir birleşim, bir union oldu sizin aranızdaki. Zaten bizdeki birleşim evlendiğimizden beri muhteşem gidiyor. Hiç fark etmiyor. Kaç yıllık evlisiniz? 31. Bitti. Maşallah. 10 sene öncesi var bir de. Oh ne güzel. Hayatımız beraber geçmiş. Neredeyse tamam. benim yaşım kadar berabersiniz. Evet, bir de şeyin de tabii önemi var. Yani teknik eğitimimiz kalıp çıkarmakta, bir takım şeyleri çabuk halletmekte çok faydalı oluyor. Yani baktığımız zaman bir şeyin hemen kalıbını da çıkarabiliyoruz. Detaylarını görebiliyoruz, bitmişini görebiliyoruz. Dolayısıyla hızlı ilerleyebiliyoruz. Yani bu da bize şeyi sağlıyor. Mesela birisi şunu yapmak istiyorum, şu model bana yap dediğin zaman bitmişini görüp problemi baştan halledebiliyoruz. O işimize yarıyor. Yani teknik bilgimiz o işimize yarıyor. Gerçekten çok güzeller. Lütfen bir göz atın. Mutlaka göz atın. Bayılacaksınız. Özellikle İngiltere'de yaşayan herkese de biz ulaştıracağız. Değil mi Ayşegül? Aynen. Bu arada sana bir sürprizimiz var İnci. Onu göstereceğim. Sadece çanta yapmıyorlar bu arada. Bir sürü ürün var. Ben onları göstereceğim. Ahmet abicim tutar mısın? Şimdi bizim programın kaç üyesi var? Sen, ben ve... Siyah var. Siyah tabii ki ve sen bu rengi çok seviyorsun. Ay kırmızı. Siyaha çok yakışacak. Böyle deri bir... Ay çok şık. Siyaha sürpriz getiriyorum bunu. Ay Ayşegül siyah bayılacağım. Çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Güle güle kullansın. Türkiye'de de artık ne kadar küçük dostlarımıza diyeyim önem veriliyor ve onlarla beraber artık yaşamımızın her alanında varlar. Tabii ki yurt dışında bu çok daha yaygın biliyorsunuz. Yani bu dostlarımız bizim her yerde, restoranlarda, lokantalarda, baş köşelerde. Bu özellikle bu tasmalar ve bu tip pet aksesuarları da bence burada çok rağbet görecek, çok beğenilecek eminim. Türkiye'de de burada da. Bu arada bizim Lucy kızımızın kendi kardeşi var evde. Ginepiklerimiz var. Onları yavrusu sanıyor. Ensesinden tutuyor, oraya buraya getiriyor. Ayşegül'ün de ginepikleri var. Burada ginepiklerin evini de gösterir misin lütfen Damla? Çünkü o da el yapımı değil mi? Evet.
eski bir komodini bu şekilde ev haline getirdiler. O da tamamen el yapımı. Şimdi ben arkadaşlarıma bahsedip gösterdikçe ya ben şu çantanın şu kısmını böyle istiyorum, üzerine şunu istiyorum şeklinde. Onunla ilgili biraz bilgi alalım mı? Zaten bizim çalışma yöntemimiz o. Yani insanlara fabrikasyon yapmadığımız için ürünleri hepsi tek tek. Dolayısıyla da insanların kullanacağı şekilde yapmak bizim de işimize geliyor. İstedikleri renk, istedikleri model. Biraz evvel bahsettiğim gibi bakış açımız bunu çıkartmamıza yardımcı oluyor. Dolayısıyla biz kesinlikle öylesini daha çok tercih ederiz. Renk de seçmek için, desen de seçmek için, ebat da seçmek için ve içeriğin içindeki işte cep sayısı olsun, bölmesi olsun gibi şeyler içinde. Tamamen kullanışa yönelik. Bir de ince bir şey daha göstereceğim sana. Ahmet abi mikrofon tutucumuz. Biz çantamızın içine bir sürü şey atıyoruz sonra bulamıyoruz ya. Evet. Şöyle bir şey yapmışlar. Şuradan hop çekiyorsun. Ya, İçinde harika. istersen telefonun, istersen Anahtar onun içinde anahtarlık, mesela. Cep telefonu da onun cep içinde. telefonu. Çabuk ulaşmak için böyle ekstra pratik Çok zevkli. bir mini çantada içinde var. Bayıldım ben buna. Ya bunu genellikle bütün çantalarımıza koymaya çalışıyoruz ya bir kartlık. Yani o da yine müşterinin tercihine göre anahtarımı bulamıyorum diyor. Anahtarlık asıyoruz ucuna. Kartlık ya da işte İstanbul'da biliyorsunuz İstanbul kart çok kullanılıyor otobüse Marmara'ya binerken. Onu bulmakta mesela ben zorlanıyorum. İpini çekip çıkartarken çıktı zaten bu mantık ortaya. Kişilerin yaşantısına göre de ürünler çıkıyor. Bizim mesela Jale'nin kullandığı cep telefonuna yaptığım küçük bir çantacık var. Herkes çok beğeniyor yapıyorum. Telefonunu köpeği gezdirirken çok kırdığı için yaptıydım öyle bir şeyi. Sonra insanların hoşuna Sonra gitti. insanlar beğenmeye başladı. Evet. Sonra bir şey daha Şurada. göstermemiz gerekiyor. Onu da gösterelim. Şu. Aa, Buraya çok telefonu güzel. takıyorsunuz. Harika. Direkt asıp şurada da işte bir kart, kimlik koyup direkt Tamam, en sokağa önemlisi çıkmak ya. için Artık çantada kullanışlı taşımadığımız bir şey, için evet. fazla. Bu da beslenme çantası olarak fikir çıktı. Kızıma. Küçük bir beslenme çantasıdır o, harika, harika. Sağlıklı beslenmek için yanlarına aldıkları Kızım benim vegan, vejeteryan ve çölyak aynı zamanda. Dışarıda yemek yiyemiyor. Ben yemeklerini yaptığım zaman buna koyuyorum. İşe giderken yanında götürüyor. Çok güzel, çok şanslı kızınız. Gerçekten ellerinize sağlık, çok başarılı, çok güzel ürünler. Bütün dünyaya el ele verip tanıtmamız gerektiğine inanıyorum. burada üretilenleri hop oraya getirip senin üzerinde de göstereceğim. İngiltere, Büyük Britanya üzerinden böyle yayacağız inşallah. Aynen, Elinize sağlık. Ben çok mutluyum sizlerle birlikte olmaktan. Ayrıca da Rota Sanat'ın ilk bölümünü sizin gibi böyle yaratıcı ve özellikle böyle aile işi, bayılıyoruz öyle şeylere. Bizimki de homemade çünkü. Böyle üretimleri çok takdir ediyoruz ve destekliyoruz. Homemade production'ımız diyorum. Evet, çok tebrik ediyorum ve bol bol şans diliyorum. İnşallah çok güzel işler yapacağız beraber. Öyle düşünüyoruz. İnşallah. Harika. Öpüyorum çok. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. Evet, şimdi biraz önce bahsettiğimiz çantalar nasıl yapılıyor? Onlarla ilgili bilgi alacağız. Öncelikle ben şeyi çok merak ediyorum. Şu ev serisine bayıldım. Önce bu şekilde ana hatlarını çiziyorsun, değil mi? Şimdi aslında bunun birkaç tane değişik tekniği var. Bu yeni deneme yaptığım bir şey. Acaba daha seri yapabilir miyim mi diye yaptığım bir şey. İlk önce çizgiyle başlıyorum. Okey. Özel deri üzerine yazan bir kalemle işte bunun desenlerini şöyle ilk önce çizip Okey. bu yöntemle başlayıp devamını başka bir şeyde göstermek istiyorum. Okay. Şimdi bunun birkaç tane yine tekniği var. Esas zorlayan kısmı şu. Bu vaketa deniyor buna. Vajetal deri. Tamamen bitkisel yöntemlerle işlenmiş ve üzerine her türlü boyayı alabilen tek tip boya. Bunun doku yapmak adına ilk önce bunu bolca ıslatıyorsunuz. Şöyle. Boyayı, suyu ilk önce emiyor. Ve onun şeysine bağlı olarak da mesela nasıl diyelim fuşya ile yapalım. Çok güzel boya renkleri var bu arada.
Şunlar da renk kartelam. Bir fırça alalım. Şunun içine bırakıyorsun. Islahın üzerine. Süper. Dolayısıyla içine insin diye. Yani İçine işliyor derine. Evet. Şu haldeyken de su yine hala desen yapabiliyorsunuz. Okay. Ama kuruyken kontrol edemiyorsunuz. Farklı kuruyor. Okay. Yani deseni bozuyor. Dolayısıyla da aslında çok kolay görünüyor ama bence biraz, hiç kolay görünmüyor. Çünkü öyle mi? o şeylerin arasına, çizgilerin arasına o şekilde ayrı renkler boyamak o zaman bayağı detay işi. Şöyle her bölgeyi ayrı ayrı ıslatıp boyuyorsun ki dışarı taşmasın diye. Tamam. Yani Sen o sınırları şeyle ayarlıyorsun, Onu suyla ayarlıyorsun. Kalem onun geçmesini engellemiyor ama o benim işimi kolaylaştırıyor sadece. Anladım. Bu arada üzerine çeşitli şeyler var kullandığım boyaya göre. Mesela şu vajetal deri koruyucu bir herhangi bir markanın su geçmesini çantanın içine engelliyor. Çünkü bunda dışarı çıktığın zaman yağmur yağarsa çantanın içine Şimdi onu ıslanır. soracaktım. Bu da onu tamamen geçirmesi sağlıyor. sağlıyor. O yüzden üzerine Koruyucu mutlaka sürmek gerekiyor. Ve ne kadar peki dayanıklılığı ne kadar çantaların? Siz sıkılana kadar. Bir de eskidikçe daha güzelleşiyor değil mi deri? Evet, bazı deriler kullandıkça daha güzelleşiyor. Yani artık parçalanana kadar senelerce kullanabilirsiniz, Süper. bıkana kadar. Peki Derinin güzelliği orada. bu üzerindeki boyalar vesaire hiçbir şekilde bozulmuyor. Aynı canlılığında kalıyor. Koruyucu sürdüğün sürece Hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey olmuyor. Muhteşem. Bunlar da zaten deri boyaları, yani deri için özellikle üretilmiş. Su bazlı. Ben astımım sebebiyle su bazlı kullanıyorum. Bunun kimyasal olanları da var ama onların çok ağır kokuları, çalışmak biraz zor oluyor onlarla. Hem de daha sağlıklı. Kesinlikle daha sağlıklı. Kullanıcı için de. Kullanıcı için de daha sağlıklı. Okey, süper. Sonuç olarak bu da aslında organik bir Tabii tamamen bitkisel, organik. Her şey bitkisel Evet. ve organik. Evet. O da Evet. en önemli ayrıntılardan biri. Evet, bunun istersen bir tane de bitmişine bakın. Tamam tabii hadi görelim. Bitmişini görelim. Bu hale gelecek bittiği zaman. Yani şu ayrıntıları çalışmak, Bu şu birazcık tabii dediğim tuğla hissi verebilmek biraz acayip daha ayrıntılı. onu biraz daha koyultarak yapıyorsun işte boyayı emdirmekle. Ne kadar sürede kuruyor? İşte yani bu derinin kuruması işte yani şimdi yapsam bunu. Ya bu çeşitli aşamalarda kuruya yaptığı için bir günde falan çıkıyor desen. Okey. Öyle uzun sürmüyor. Başka Yok, bir... çok acelem varsa fön makinesiyle kurutuyorum. Süper. Kuruduğu an. Şurası bak kurumaya başladı bile mesela. Şimdi ev serisinden muhteşem cüzdanlar var. Ben bunlara bayılıyorum. Ve yani biraz önce de programda da söyledik. Hepsi birbirinden farklı. Yani sizde olan biri başka hiç kimsede olmayacak. En büyük özelliklerden biri. Ve sanatçının eli direkt değerek yapılmış ürünler hepsi. Evet. Şimdi yapılmış bir çantanın yan dikim aşamasını görüyoruz. Yapıştırılıp derindikten sonra ilk sırayı diktim. Ve şimdi geri dönüşünü yapıyorum. Bu iplerin özelliği ne? Bunlar mumlu ip olarak geçiyor. Bir kere dayanıklılığı son derece yüksek. Yani kopmuyor. Ve hem de şık görünüyor. O da ayrı bir özellik katıyor aslında. Süper. Ve yandan deriler görünüyor değil mi? O mavi. Bu aslında bu çantaya özel yaptığımız, içindeki astarı kenardan bir güzel çizgi gösterir dedik. İçi de deri astarım bunun. Ya acayip ayrıntılar var. Ve sapı da şöyle olacak, biraz sonra göreceksiniz. Bir tarafı şeyden. Biraz sonra onun takılışını da çekeriz. Harika. Evet, şimdi Jale abla üzerindeki resimlemeyi bitirdi. Sen ne yapıyorsun Ahmet abi? Kullanılacak gerçek ebadına getiriyorum. Okey. Bu kesim matı. Okey. Ölçüler düzgün olsun diye üzerinde yapıyorum. Çünkü jale resmi yaparken deriyi ıslattığında deri şekilde ebat değiştiriyor. Okey. O ebadı şeye getirmem lazım. Bu koruma sürülmüş hali mi? Bitmiş hali tamamen değil mi? Evet. Okay. Bu fix bir şey var mı? Özellikle bu cüzdanlar için bir büyüklük ayarı. Bunun şu anda bu resim yapılmış parça 21 santime 20 santim. 20. Yani şöyle söyleyeyim, katlandığında 10 santim ve 20 santim gibi tamam. oluyor. Birazdan bunu kestikten sonra onları yapıştırıp dikiş deliklerini açacağım. Tamam. Şimdi bu ebada geldi. Okey. Şimdi bu buraya gelecek. Tamam. Bu buraya gelecek. Önce yapıştıracağım. Sonra deleceğim. Sonra dikeceğiz. Tamam. Okey.
Yani deriyle her şeyi yapıyorlar. Bu arada aklınıza gelebilecek her şeyi. Böyle matara ve bir tane şişe vardı değil mi orada? Peki kişiselleştirme yapabiliyor musunuz Jale abla? Tabii istediğiniz isim de yazabiliriz. Tamam. Özel bir amblemleri varsa onu da yapabiliriz. Her şeyi yapabiliriz. Ben şu sonbahar desenlerine bayıldım bu arada. Renklere bayıldım. Evet şimdi takozdan Şimdi aldım. çantaya cep olacak. dikiş deliklerini deleceğim. Her şey elle ya. İğneye geçecek her yer önceden delinmek durumunda. Yani yapışkanın dışında aslında Yapışkan burada tutucu değil, delerken kaymasını engellemek Tamam, için. o da Yani muhteşem. Çok az bir yapıştırıcı var. ya ben onlar çalışırken devamlı bir şeyler buluyorum. Damla gelsene. Ya bir de böyle ucundan şöyle takılmalı var. Hepsi çok enteresan ya. Böyle çılgın renkler de var. Bu ham deri üzerine biraz evvel Hı bahsettiğim hı. deri. Çünkü sadece o dediğim gibi boya alıyor. Zaten bazı canlı renkleri yakalamak için de Ebru boyasını kullanıyorum desende bazen. okey. O yüzden Yani hepsi deri boyası değil, bir kısmı da Ebru boyası. Ebru özellikle yurt dışında acayip ilgi gören bir desen. Muhteşem şeyler var. Yine Ebru. Şimdi çantanın, o maskeli çantanın sapına geldik. Ya şu Çantamızın renk patlaması dikişi da bitti. muhteşem oldu yalnız. Çantamızın dikişi bitti. Şimdi çantanın sapında sıra. Alttaki katmanı delmemek için bir şey koymak zorunda. Diğer tarafları da aynı şekilde takılacak. Süper, harika. Damla, bu sanatçı ailenin tiyatrocu kızı. Evet, merhaba. Bize biraz hadi ürünleri tanıt. Biraz bahsedeyim. Burada ajandalar var. Çok güzel böyle. İçine hem deftere hem kitaba uygun aslında kılıflar bunlar. Yani şimdi ajanda koyduk ama ben kitapta da kullanıyorum. Burada büyük tote baglerimiz var. Bu patchwork olanlar özellikle benim favorim. Burada E serisi cüzdanlar var. Biraz önce yapılırken görmüştünüz zaten. Bunlar hem kalemlik hem gözlük kılıfı olarak kullanabiliyor boyut olarak. Özellikle bu ve şunlar yanılmıyorsam. Ama bu biraz daha küçük. Bunlar sadece kalemlik gibi. Şurada çok güzel bir laptop çantamız var. Bunu sen kullanıyorsun galiba. Evet, aktif. benim şahsi favorim. Onun dışında düşünüyorum. Bunlar ahşap. Bunların yanına ahşap. Yine ahşapların bu resimleri de annem yapıyor. Ha, onu soracak. Ahşabın tekniği nasıl? Kullandığın boya farklı mı? Onda akrilik direkt boyaları kullanılıyor. Akrilik. Evet, o akrilik boyaları kullanılıyor. Okay. Ama Onun aynısı. için gösterir misin ya? Ben de Tabii merak göstereyim. Bunların aynı zamanda aynı şekilde deriye de uygulanabiliyor değil mi anne? Kesinlikle. Aynı model ve aynı deseni deri olarak da kullanabiliriz. Tabii bir renk olmuyor ama. Şurada çok güzel bir sırt çantamız var. Bunu da göstermek istiyorum. Şöyle. Bu tamamen renkli. Bu bir laptop boyutunda aynı zamanda. Laptop da içine sığabiliyor bunların. Buna alternatif olarak... Ben şuna bayıldım. Hangisine? Bunun içindeki materyal ne? Şu folklor kızlara bayıldım. O da ahşap. Onun da yanları ahşap. Bu benim oldu. İngiltere'ye gidiyor yani. Siyah, bize ne gelmiş? Bu harika çantamız bize İstanbul'dan geldi. Üzerinde birisi var Siyah. Bak bakayım Siyah. Bir kafanı kaldır. Bunu tanıyor musun? Siyah. Bak burada biri var. Bunu tanıyor musun? Ben çok iyi tanıyorum. Bu gerçekten Siyah. Ellerinize kollarınıza sağlık. Ben bu çantaya bayıldım. Bakar mısınız şöyle taktığın zaman ne kadar şık. Ayrıca biliyor musunuz Siyah'ın tasması da yeni geldi. Da yeni yapılmış Çok Türkiye'de. yakıştı. Çok yakıştı değil mi Ayşegül? Evet. Evet, bu çanta ve bunun gibi bir sürü çantalar var. Koleksiyonumuz olacak. Bunları size tanıtacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Ellerinize sağlık. Annem mi Siyah?